tatlıyı yemek ya da yememek çok tartışılan bir konu bu. Hiç yememek çok gerçekçi değil ama ölçülü yaptığın sürece bence bir sorun yok orada. Mı? Biliyoruz ki şeker, özellikle rafine şeker, özellikle bir de glikoz vesairelere girdiğinde mısır şurubu vesaire, bunlar ölümcül artık. Bunu biliyoruz, yani bunu tartışacak bir şey kalmadı artık. Yani şeker zararlı mı, yararlı mı? Tabii ki zararlı. Ama mesele ne kadar şeker yediğimiz. Şeker yiyor muyum ben? Evet, yiyorum ama ölçülü yemeye çalışıyorum. En azından doğru yapılmış bir ürünü yemeye çalışıyorum. Yemek yaparken rafine şeker kullanmak yerine başka alternatifler de var. Bal kullanabiliriz veyahut da başka malzemeler var bir sürü. Ama belki de en önemlisi meyve. Olgun bir şeftaliyi fırına attığın zaman zaten daha da tatlılaşıyor. Biraz da kenarı sağa solu yanıyorsa onun dengesi, hafif yanıklıkla meyvenin tatlısı daha da iyi bir seviyeye getiriyor. Bir de bal koyduğum zaman başka hiçbir şeye gerek yok. Hatta o kadar tatlı oluyor ki dengelemek için yanına hafif ekşi yoğurt koymam lazım. Dünyaya baktığımızda aslında şeker tüketiminin ve haliyle şeker üretiminin son 150 yıl içerisinde artmaya başladığını ve bugünkü haliyle popülerleştiğini görüyoruz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla şekerin tarihi günümüz toplumlarında o kadar da eski değil bizim düşündüğümüz kadar. Ve şeker tüketiminin artması gene çalışan nüfusun artmasıyla çok yakından alakalı. Çünkü şeker üzerinden, şekerli gıdalar üzerinden insanlar kalori ihtiyaçlarının önemli bir kısmını daha ucuz yollarla sağlamış oluyorlar. Ve bununla birlikte de İngiltere gibi, işte Fransa gibi daha erken endüstrileşen toplumlarda şeker üretiminin ve tüketiminin, şeker tüketiminin daha doğrusu çok daha erken dönemlerde artmaya başladığını görüyoruz. Şekerin çokça kullanıldığı bir bölgedeyiz, çokça yendiği bir bölgedeyiz. Şerbetli tatlılar diye bir tatlılar bölümü var. Sütlü tatlılar var vesaire vesaire ama şerbetli tatlılar çok vurucu bir şekilde öne çıkıyor. Baklava dendiğinde ilk akla gelen yer Gaziantep. Gaziantep'te baklava üretimi dediğimizde de ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Güllüoğlu. Güllü ailesi 1850'den beri baklava üreten bir aile. 6. kuşak olan Cevdet ve Murat Güllü ve 2 kardeş aile geleneğini sürdürüyor. Seni Mustafa
ustabaşımıza teslim edeceğiz. Arap ustaya. Arap usta. Vallahi sen ne dersen o bugün. Arap usta, eti senin, kemiği benim. Aynen öyle ama yok beceremezsem alırsın elimden. Uzayalım. Tamam onu yapalım. Tamamını. Şöyle elin şu kısmını. Tamam ileri doğru yapayım. Tamam. Evet. Elini bir ıslat. Şöyle hafif şu ucuyla. Tamam. Bundan sonraki aşamalar öyle. Arap usta, sen mesela bu pazamburunu açmayı ne kadar sürede öğrendin? Vallahi usta bu 8 sene aşama belledikten sonra en son hamur açmayı öğrenirsin. Kalp alıp süreci Asya'dan sonra başlar. Evet. Bu tamam daha fazla yedirmeyeceğim. Yani biraz tam Baklavacılık tam olarak usta çırak ilişkisi üzerine kurgulanmış bir iş. Evet Mehmet usta. Daha dur. Usta diyecek duruma gelmedik. Ne ustası? Arap ustaya baktığımız zaman yıllarını bu işe vermiş. O yüzden de gözü kapalı, dokunarak, hissederek, koklayarak bu işi yapabiliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi parça mı? Yumak haline. Tamam. Birini ben... Bugün hava rutubetli mi? Bugün hava sıcak mı? Tezgahları buzlayalım mı? Herhangi bir bilimsel hesap yapmadan bunu tamamen içselleştirmiş. İsterseniz çevir istersen. Ha, katlana katlana gidiyor ha. Onu o kadar olur ha. Çıraklıkta olacak o kadar. Ben seviniyorum ama Arap usta hiç öyle bir yan gözle. Çevir. Tamam. Şuraya mı? Evet. Ya da önü. Şimdi gene hamuru mesela hamurun katlanmamasına gayet dikkat edin. Bir tur dedi toparladı işi. Bir tur dedi. Tamam. Aynen Bu öyle. katmanla ondan sonra ya koydun öldürdün değil mi? Evet. Bu en üstü. Çok güzel oldu. Oldu mu? Evet. Bu sefer. Şimdi hazır. Eline sağlık. Yeri bağlım artık fırına çıkaralım. Ya da tembel et ya da. Yüzünü geçirmez. Arap usta ne tarafa? Ha? Evet usta. İşte fıstığı, yağı, şekeri, hamurunu, şekerin veya yağın hiçbir lezzeti birbirini bastırmaz. Hepsinin lezzetini eşit şekilde alabilmelisiniz. Şimdi bir şeker var. Şimdi baklavaya baktığın zaman temelinde içinde şeker var bol miktarda. Aynen öyle. İçinde un var. Özellikle yüksek gluteni olan bir un var. Evet. Yüksek Tamam, en daha yani en sertini. Bir de yağ var. Bunlar üçü düşman. Şimdi kime sorsan bugün doktor, işte beslenme uzmanı, o bu bilmem ne, bu üçü düşman. Ama yiyoruz, ben keyifli yiyorum, bir tane daha yiyeceğim, 2 tane daha yiyeceğim, o ayrı. Ama 100 sene sonra bugünkü baklava olabilecek mi çok kurcalıyorum bugünlerde. Bir tek baklava değil, diğer şerbetli tatlar ve bir tek şerbetli tatlar değil. Bu Batı dünyası için de geçerli. Onlar da yani klasik bir brownie veyahut da kurabiyenin içinde de bir ton şeker var. Bu devam edemeyecek gibi geliyor. Ne olacak? Her şeyin fazlası tabii ki zarar ama insanlar tercih edebilirler sadece. Tüketirlerken en azından daha doğal malzemeleri tüketirler. Fakat senin bahsettiğin şey abi eğer şuysa hani sağlık açısından şekerin kullanımı ve unun kullanımı ileride neler getirecek ise biz mesela şunu yapıyoruz. Şeker yerine stevia isimli doğal bir tatlandırıcı kullanıyoruz. Ayrıca ballı baklava denemelerimiz oldu. Fakat Ne oluyor ciddi balda? maliyet. Hiçbir şey olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Yine aynı lezzeti veriyor. Fakat Maliyet bal uçuyor çok tabii. ciddi. Çünkü kendimiz için yaptık mesela. Tamamen orijinal saf bir baldan ama çok maliyetli olduğu için bunu piyasaya süremeyiz. Hatta o miktarda bal da bulamayız. O da bir gerçek. Un konusunda da mesela abimin yaptığı bir çalışma vardı. Üzüm çekirdeği unuyla bizim baklavalık unumuzu belli oranlarda karıştırarak elde edilen bir baklava var. Rengi mengi ne oluyor? Rengi esmer oluyor fakat ve içerisi şeyli, lifli bir gıda haline geliyor. Böyle üzüm çekirdeği şey yapıyor, unu çünkü. Üzüm çekirdeği unu baklavanın içerisindeki lifli gıda oranını artırıyor. Hem stevyalı olup hem de o şekilde olduğu zaman ölçümünü yaptırdık, hesaplamasını. Bir dilim baklavanın 1/3 kadar
kalorisi var mesela. Baklavanın ilk yapıldığında tabii ki şeker kullanılmıyor. Çünkü şeker zaten 1900'lerin başlarında mutfaklarımızda kullanılıyor? dahil olmuş. İlk başta pekmezle ve bal daha az ama daha çok pekmezle tatlandırılmış. Şu an geçmişe göre biraz daha yumuşak bence yani açıkçası. Bu alışkanlıkla alakalı. Ben de otursam 6 dilim yerim, siz de yersiniz. Ben üzerine su içmem, siz içersiniz Gibi. Bu alıştırmakla alakalı bir şey. Diyorum Bence ya, farkında değiliz ama günden güne değişiyor zaten. insanlar Zaten değişiyor. Yani o kadar önemli bir şey söyledin ki zaten ufak ufak değişiyor. İstesek de istemesek de bu adetler dediğimiz gelenekler 3000 senedir böyle değil. Zaman içinde değişiyor. O tarifler de zaman içinde değişecek. Sadece onu acaba bilinçli bir şekilde hazırlamak bir akıl olabilir mi diye hep kurcalıyorum bunun kafada. evet hazırlığını yapmak zaten tabii ki şekerin alternatifleri veya işte bu tat baklavaya lezzet verecek başka şeyler kullanmak. Tabii ki yani zaman artık şey böyle vücuda kendine daha iyi bakma zamanı. İkisinin de tadı aynı, altısının da tadı aynı. Tabii. Ona bir şey demiyorum. Ben öyle mi geçeyim? Kemal abi şu yanıma gel abi. Abi kaç? Kaç kepçe? 3,5. Böyle çevirip bir de buradan mı? Evet, şöyle bir... Tamam siz yavaş yavaş. Peki hiç mi tatlı yemeyeceğiz? Hiç mi şeker yemeyeceğiz? Hiç mi çörek börek yemeyeceğiz? Tabii ki. Ama miktarı önemli. Haftanın her günü azar azar yemektense mümkünse haftanın belki 1-2 günü. O zaman da dalıyorum ben içine. İyi bir profiterol yapabiliyorum ya da iyi başka bir kek ya da bir tatlı yapabiliyorum. Önemli olan bunu azaltmak. Her gün değil, her gün değil. Profiterolü yapmak belki zahmetli bir iş, biraz uzun sürüyor olabilir ama oturup yediğin zaman daha da keyif çıkıyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok tanınan bir baklavacı ise İmam Çağdaş. Bugün İmam Çağdaş'ın torunu Burhan Çağdaş ve onun oğulları devam ettiriyor geleneği. İmam Çağdaş'ta beni en çok etkileyen şey büyük miktarları kaliteli bir şekilde üretmek istediğin zaman geleneklerine ve klasik yöntemleri terk etmek zorunda olmadığın, onu görebiliyorsun. Yüzlerce tepsi üretiyorlar her gün ama sanki bir tepsi 2 tepsi yapıyormuş gibi. Aynı ustalıkla. Ben çocukluğumda bile hatırlıyorum. Bizim çıkarttığımız baklava 2 tepsi fıstıklı baklava olurdu. 20 tepsi cevizli olurdu, 20 tepsi kaymaklı olurdu. Ucuz baklava yani. Çünkü kaymaklıda fıstık falan yok. Herkes onu talep ederdi. Ama gene tepsi adeti çok değil. Ekonomi değiştikçe işin rengi de değişti. O zaman baklavacılık ayrı bir sanat haline aldı. Kebapçılık ayrı bir sanat haline aldı. Nereye kadar bu kadar baklava yemeye devam edeceğiz? Baklava derken bütün aslında şerbetli tatlılar, şeker vesaire. Şerbetli tatlılar. Şimdi ben bugünkü konjektürde eğer nişkoz ve girmeyen bir mamul baklavanın her zaman tüketileceğini, her zaman da sağlık. Çünkü baklavada hiçbir katkı maddesi yok. Yani baklavanın ununa baktığınızda buğdayın tamamen yüzyıllardır bu Harran, Mardin, Diyarbakır bölgesinde susuz tarımda o bölgedeki insanların devamlı ekimini yaptıkları yani yüzyıllardır aynı buğday. Yine baklavanın içerisindeki bulunan fıstık. Fıstıktaki kullanılan mesela 1 kilo kabuklu fıstıktan normalde 600 gram iç fıstık alabilirsiniz. Ama bizim kullandığımızda 150 gram, 170 gram daha olmadan hamken toplanan fıstık. Yani yağ oranı çok yüksek, renk, aroma, tat şeyi çok ön planda olan fıstık.
Yine yağda, baklavanın içerisindeki bulunan yağda hiçbir katkı maddesi yok. Baklavadaki hiçbir katkı maddesi yok. O %100 de çok sağlıklı bir şey olduğu da söylenemez herhalde. Şimdi şu, İçine baktığımız zaman. Doğru. İçine baktığımız zaman harika, müthiş lezzetli. Evet. Ama baktığımız zaman da içindeki malzemeye de... Kalori değeri bir kere baklavadaki içerisindeki fıstık oranı, yağ oranı, un, şeker, nişasta. Bunu her gün, her öğünde yenilecek diye değil. Yani birçok bugün bazı şeylerin sağlıklı olduğunu biliyoruz ama belirli bir miktardan sonra sağlıksız olduğunu da biliyoruz. Yani 110 gramda aşağı yukarı 450 kalori civarında, 450-500 kalori civarında. Ama yani bunu tabii her zaman yemek için değil ama baklava hakikaten özel bir yiyecek. Bayramda, özel günlerde. Bayramlarda olsun, özel gün. Ama Antepli'nin hayatındaki her şeyinde baklava var. Cenaze olur, baklava yenir. Düğün olur, baklava yenir. Çeyiz olur, baklava yenir. Kına gecesi olur, baklava yenir. Şimdi bana sorarsanız senede kaç defa baklava yiyorsun? Belki bir defa, belki 2 defa. Halen öyle değil mi? Halen öyleyim. Ben de buraya geldiğim zaman yiyorum. İstanbul'da hiçbir zaman yemiyorum. Ama buraya geldiğim zaman evet birkaç Bir tane. tane aynen. yiyorsunuz. Bunu da senede 2 defa tüketirseniz bence hiçbir mahsuru hiçbir yok, şey yok değil ama. mi? Hem başka ülkelerde hem başka şehirlerde gittiğimde nerelisin? Anteplisin. Ama siz de ne kadar baklava tüketiyorsunuz? Ve çok kızıyorum bu soruya. Biz o kadar baklava tüketmiyoruz aslında. Yani baklava tamam onu suçluyoruz ama baklava kendi başına bir emek ürün. Kullanılan malzemeleri siz biliyorsunuz. Evet. İçindeki onun yağı çıkıyor tadı. Yani muhteşem. Ağzınıza aldığınızda kaç tane coğrafya geziyor ağzınızın içinde. Ama bunu her gün yemek, haftada bir yemek bile bana göre fazla. Tabii kesin. %100 katılıyorum. Bence dönüşecek diye düşünüyorum. Çünkü artık sağlık, iyi beslenme yani modadan öte bir şey oldu. Çünkü insanlar ne diyor? You are what you eat. Ne yersen osun. Ben her gün baklava yersem herhalde baklavaya dönüşürüm veya her gün kebap yersem kebaba dönüşürüm. Bir süre sonra işte sizlerin programları, başka programlar, üniversitedeki hocaların girişimleri, farkındalık projeleri bunlar bence baklavanın gerçek yerini tekrar belirleyecek veya gerçek eskiden olduğu yere tekrar götürecek diye düşünüyorum. Baklavanın belki de en önemli malzemesi gerçek bir Antep fıstığı. Dünyanın en lezzetli fıstığı da Antep ve yöresinde yetişiyor. Mehmet Kavsara da Antepli ve dedelerinin mesleği olan Antep fıstık yetiştiriciliğine çocuk yaşta başlamış. Yaklaşık 4 yıldır Mehmet Kavsara'dan erken hasat Antep fıstığı püresi alıyoruz. Yemyeşil. Ağırlıklı olarak dondurma yapımında kullanıyoruz. Ama müthiş bir lezzet olduğu için bazen başka yemeklerde de kullanıyoruz. Kaç yaşına kadar gidiyor bir fıstık ağacı? Vallahi Verimlilik anlamında belki. verimlilik anlamında 150-200 yıl kadar oluyor. Hatta bizim Araban bölgesinde hala yaşayan 640 yaşında bir ağacımız var. Ay, çok Hatta müthiş. bu bölgede de 100 ile 150 yıllık ağaçlar var. Çünkü bu bölge fıstıkçılık tarihinin ilk bölgeleri. Yani bizim Gaziantep ile Nizip arasındaki olan takriben bu bölgede 30-40 civarında fıstık köyümüz var. Bu köyde bizim Batal köyü dediğimiz Arılla Batal fıstıkçılık tarihinin ilk köylerinden. O zaman baktığımız zaman aslında bölgeye zeytin ağaçları yüzlerce yıldır burada. Evet. Fıstık ağaçları yüzlerce yıldır burada. Genel tarıma baktığımız zaman hep buradan buraya gelip buradan yayılıyor dünyaya. Genel olarak zaten bizim bu bölgede çoğunluk Antep fıstığı, 2. sırada zeytin, 3. sırada da bağcılık var. Müthiş verimli. Bunlar böyle dolu dolu öbekler. Evet, bunlara cumba diyoruz. Üzümde hani nasıl ki salkım dediysek bu cumba. Antep fıstığının çeşitleri var. İşte bizim yuvarlak dediğimiz, tombul dediğimiz, sivri dediğimiz, ohadi, halebi, siirt. Bunlar ayrı ayrı fidanlardır. Hangisi en iyisi? Yani malın iyisi nereden çıkıyor? Şimdi genel olarak en eskiden beri bizim uzun tip dediğimiz ürün en lezzetli. Bu mesela siirt sadece kuru yemiş sektöründe kullanılır. Yani onu tatlı sektöründe falan kullanamazsınız. Öbür yandan ohadi dediğimiz, halebi dediğimiz cinsler var. Bunlar genelde çerezlik sınıfında kullanılır. Ama bizim bu uzun tip dediklerimiz... O bu. Evet. Bunun hem baklavalı hem de çerezliği çok daha lezzetlidir.
baklava üretiminde bana doğru gelmeyen bu kadar şekerin kullanılıyor olması. Bunu nasıl azaltırız, hatta bunu nasıl yok ederiz diye bakıyorum. Bir tatlı yerken illa bu kadar şeker kullanmak zorunda değiliz. Bu kadar değerli ve müthiş tadı olan bir fıstığı kullanıyoruz. Ondan sonra onun tadını şekerle öldürüyoruz. Sadece fıstık püresi, fıstık taneleri, biraz fıstık yağı kullanarak baklava hamurunu hazır alıyorum. Türkiye'de yufkacı diye bir şey var. Müthiş bir lüks. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok neredeyse. Aynı hışırtıyı yakalayabiliyorum. Aynı fıstık tadını yakalıyorum. Ve bana kalırsa daha yoğun bir tat yakalayabiliyorum. Onu örten, onu kapatan aşırı bir şeker yok içinde. Anyacığım. Teşekkürler. Anya von Bremsen ve Barry Urgrau yaklaşık 12-13 senedir kısmen İstanbul'da yaşıyorlar. Türkiye'yi, Türk yemeklerini sevmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda derinlemesine kurcalıyorlar. Anya'nın yazdığı kitaplara veyahut da makalelere baktığım zaman gerçekten yol açıyor. Türkiye'nin çağdaş mutfağı ile ilgili dünyada ilk yazıları yazanlardan biriydi. Aynı şekilde İspanyol mutfağında ilk dünyaya tanıtanlardan biriydi. Gerçekten tecrübeli bir yazar. Evet. Nasıl çağdaş hale getirebiliriz bölgenin mutfağını, gelenekleri koruyarak, geliştirerek ne yapabiliriz diye çok tatlı tartışmalarımız oluyor. You know, I know you don't like sugar or sugary sweets too much, so I'm messing around with this idea of see, I'm picking the plumpy ones out for you. So I'm messing around with the idea of with all respect for the great baklava makers, but can you make some sort of new version of the idea of baklava without all the syrup, without all the crazy amount of ghee? Yeah, but then it's not baklava. I know, it's okay, but... You can call it something else. It's No, this is not a delicious, baklava, definitely not baklava. This is just an inspiration of that. I'm not trying to say, oh, I'm gonna do it because I won't be able to. I was there doing it, trying to with one of the old masters, Arap Usta, and he's like, okay, that's nice, but no, we can't use that. All right, so this is, and what is the philosophical intention in making I'm trying this? to get rid of sugar. My issue with, maybe because I didn't grow up here, but my issue with baklava is that it's too sugary. I love it, but I can only eat one or maybe two pieces, then I start sweating. It's just too sugary for me. So I'm saying, how can you take it and reduce the amount of sugar in it? Because we all know sugar is not good for us, right? I mean, so how can you do that? You know, the whole point of sugar in the old times historically was power. Sugar, demonstrated that you were a wealthy person. Sugar was just loaded with significance, and the whole idea of having a small diamond of baklava that was loaded with sugar and butter, sheep's butter, there were expensive ingredients, and you ate it, and you kind of partook in the power. It was very symbolic in that way. That's why it was given as gifts. So the whole idea behind baklava is to have just a little bit. Maybe that's the whole point, and that's when I talk to the historians there, when I talk to the people that have been around, and they're saying, yeah, we've had baklava in our family forever, but it was never like it is today, where you have like a whole box on the table or a whole tray of it. You have it at Bayram, you have it for special days, and you have one piece, or the pieces were even counted. Yeah. I like baklava, but again, baklava is so intense. One piece goes usually what I do, and if I have two pieces or 1.5, it's like a super indulgence. The question I wanted to ask you, though, I was thinking about this philosophically, is your ideal goal to just cut all, let's say, processed sugar out of your cuisine? Ideal, yes. Will I be able to do it? I don't know. Ideally, would I like to? Yes, definitely. Knowing what I know today, I didn't know maybe 20 years, but what I know today about sugar... Is there a non-refined sugar that you would find acceptable? No, I mean, I had this thing. I was at
The whole conception about refined, non-refined, which one is good for you, which one is bad for you. I had this idea and this notion that honey or pekmez, molasses, all of that was better than sugar. Yes, it is probably better than sugar, but it's still not okay. I think the idea is to restore sugar to its original function, almost as a luxury, as something that's very rare. If you deprive yourself of sugar, if you're basically on a healthy diet, and then you have this one little diamond of baklava that's with your black coffee, fine, I'm sure. It feels like an indulgence. It feels like a gratification. What's wrong is to have 7 sweets a day with 3 Cokes, which is what the children are doing in school, whether it's Ulker or in American schools. We're feeding children this unbelievable junk food, and they eat a lot of it. And that's when the childhood obesity comes. I think there's just no reason to demonize a small piece of baklava. I agree with that it's not lethal, but you get hooked on it. Şekerle helalleşmeniz lazım. Yani şeker yiyerek sağlıklı olmak diye bir şey yok artık günümüzde. Bilhassa kanser gibi değişik otoimmün hastalıklara sahip olduğumuz zaman şekeri çok tükettiğimiz zaman hastalığın geri gelme ihtimali çok yüksek. Kendi içinde bir dengesi var şekerin. Aslında vücudumuzu doğal şekerlerle desteklersek meyveler, belki biraz bal. Ama balı da bir ilaç gibi düşünebiliriz. Yani günde en fazla 2-3 çay kaşığından fazla tüketmemek lazım. Onu da bir seferde değil de gün içine bölerek. Çünkü balın içinde polifenol dediğimiz fonksiyonel gıdalar var. Yani ilaç kısmı var. Vücudumuza hakikaten şifa olacak maddeler var. Bunları sabah bir kere de alacağınıza gün içinde birer tane çay kaşığı olarak 3 defa da alırsak daha da iyi olabilir. Eskiden yağ düşmanımızdı, bir ara un düşmanımızdı. Şu anki düşmanımız şeker. Tabii ki yeni çıkan bilimsel araştırmalardan çok şey öğreniyoruz. Gelecekte bugünkü kadar şeker yememiz mümkün olmayacak. Muhakkak bunu değiştiriyor olacağız. Şimdiden kendimizi buna hazırlayalım ve yine de keyifli bir hayat, yine de tatlı bir hayatı daha az şekerli nasıl yaparızın kurcalamamız lazım. Çok havalısın. Evet.